Merhaba arkadaşlar, güzelim Borneo Adası'ndan sonra büyük şehir Kuala Lumpur'dayız. Nerede? Malezya'da devam. Malezya'nın başkenti 8-9 milyonluk bir nüfusu olan koca şehirdeyiz. Evet, benim için büyük şok etkisi yaratıyor da böyle tropik bir adadan sonra böyle bir şehre düşmek. Bugün şehri gezeceğiz birlikte. Şu an metrodayız. Boris bilet alıyor. Büyük şehir deyince metrolar geldi tabii yine. Ay bana Kore günlerimi hatırlattı bu iş. Ne çile çekmiştim ya Güney Kore'de, hatırlar mısınız? Okay. Demin yanlış trene binip son anda geri indik anlayınca. Karşı taraftanmış. Evet, kesinlikle şu anda Busan Güney Kore'deymişim gibi. Burası kadın bölümüymüş. Sadece kadınlar durabilir diyor. You're not allowed. Boris sanmış ki oturmasına yasak. Evet, değiştirdik. Enteresan işler. İniyoruz. İlk durak. Şimdi aktarma yapacağız. Ne diyorsunuz kadın vagonu işine? Kimler isterdi? Yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Ya arkadaşlar dün inanılmazdı. Gece indik, otele gitmeye çalışıyoruz. Her yer AVM ama dev gibi AVM'ler. Dev. Bir AVM'den girdik, öbürkünden çıktık. Ana caddeler yüzünden karşıya geçemedik falan derken ya otele ulaşamadık. Malezya, Güneydoğu Asya'nın en hızlı gelişen ülkelerinden biri. Manzaramız bir şahane, bakın. How is the view? So nice. I love Kuala Lumpur. Müthiş. Baksanıza şurada yasak olan şeylere. Öpüşmeyin diyor. Yakın hareketlerde bulunmayın diyor. Ve Batu mağaralarına gelmiş bulunmaktayız. Batu kaya anlamına geliyor Malay dilinde. Hindistan'dan sonra burası en önemli, en popüler Hindu tapınaklarından, dini merkezlerinden biri. Ve burası Hinduizmin en önemli tanrılarından, savaş tanrısı olan Murugan'a atanmış. Malay halkının dışında Çinli ve Hintli de çok fazla bulunuyor popülasyon olarak. O yüzden Hinduizm dininin etkilerini de burada görebiliyoruz. Hello, okay, thank you. Kayıt yaparken kaçırmışım. Burası Ramayana Cave'miş. Ramayana mağaraları. Batu Cave diğer taraftaymış. Şimdi Boris uyardı. Burası da girişi ücretli. Şimdi önce bir Batu'ya bakacağız. Ondan sonra gerekirse buraya da girer bakarız arkadaşlar. Burada da maymuncuklar var. İnsanlar besliyor onları. Kaptı yemeğe gidiyor. İnsanlar ve inanışları hepsi birbirinden farklı. Çeşitli. Bir insanın bir başkasının dinine karışması, onu küçümsemesi, aşağılaması, kendi dinini doğru yol olarak görmesi falan. Bu düşüncede olarak cennete gideceğini falan düşünüyor insanlar. En doğrusunu yaptıklarını düşünüyor. Ne kadar enteresan bir zihniyet geliyor bana bu. Yani nasıl olabilir ya? Biraz mantık yani. Biraz saygı değil mi? Şu erdemli insan olmayı öğrenemedik. Ay çok çılgın bunlar. Daha fazla altına giremem vallahi, kafama yapıverirler. Sanki Hindistan'dayız. Malezya ile ilgili pek çok videom oldu. İzlemediyseniz önceki videolara bakabilirsiniz. Çok fazla Hintli yaşadığından, Çinli yaşadığından az önce de bahsettim zaten. Her yerde görüyorsunuz yani, bazen Malezya'da değil Hindistan'da, bazen Çin'de falan hissediyorsunuz kendinizi. Ve Çin'deki cennete açılan kapıyı hatırladınız mı? Oradaki dimdik merdivenleri. Bu daha kısa ama burada da yine bir benzerini görüyoruz. Ve tabii ki birazdan orayı tırmanacağız. Sıcak demeden.
Rengarenk, çok detaylı gene. Her yerde kuşlar, çok acayip bir ortam var burada. Eğer izlemediyseniz şiddetle o videomu tavsiye ediyorum size. Bayağı da izlendi. Hatırlamıyorum ama 300 bini falan geçti galiba görüntülemesi. Sadece böyle dağ tırmanışı olarak değil, bir de dağın üzerinde birçok yerde cam teraslarda yürüdüğüm için, uçurumlarda. Tavsiye ederim izlemenizi. Enteresan bir yer orası da. Az önce söylemiştim, savaş tanrısı Murugan'a adanmış burası diye. Murugan statüsü bu işte. Dünyadaki en uzun olduğu yazıyor aşağısında. Burada yukarı tırmanmak için kıyafet şartları yazıyor. Şimdi omzuma eşarbımı alacağım. Girdim gene tesettüre, gidiyorum şimdi. Şortla da girilmez yazıyor erkekler için ama... Ay! Allah seni! Ödüm koptu. Ama erkekler giriyor. Boris de giriyor o yüzden. Daha çok kadınların kıyafetlerine bakıyorlar. Are you ready? I'm ready. How many stairs? I don't know. I don't wanna know. Kaç basamak var acaba? Kaç? 300. Okay. Thank you. 300 basamakmış. Tavana kuvvet. Dilerim tanrılara ayıp olmasın diye bizi böyle kapatırlarken erkeklere gösterdikleri esnekliği kadınlara da gösterirler. Zira bacaklarını görüyorum erkeklerin. Çok ayıp. Tanrılar kızacak. Dalga geçmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama kadın erkek eşitsizliğine karşıyım. Dini duruşlarda da. Arkaya da bakalım. Siz görüyorsunuz arkaya ama ben de bir bakayım. Ve son basamaklar. Güzel bir serinlik geldi mağaradan. Önce arkaya bakalım. Ya bu basamakların hepsi çıkıldı. O kadar da yorulmadım ha, enteresan. Şu an güneş yok çünkü. Hava kapalı. Çok sıcak ama hava kapalı. İnsanlar binlerce yıldır tanrıları mutlu etmek için tepelere, dağlara, mağara içlerine, her yerlere tapınaklar yapmışlar. Yeter ki Tanrı'nın gazabına uğramasınlar. Fırtınalar, seller, felaketler olmasın. Hastalıklar gelmesin vesaire diye tanrıları nasıl memnun edeceklerini bilememişler. Onlara adaklar adamışlar. Bir de böyle yerlerde daha bir kudreti hissediyorsun. Böyle wow dediğin yerler ya bunlar. İyice Tanrı'ya yakın hissediyorsun galiba. Bende öyle haller oluyor. Belli yerlerde, mesela yüksek zirvelerde, mağara içlerinde, işte doğanın içindeyken falan böyle çok daha farklı hissetme hali, tanımlayamadım. İşte bu insanlarda da benzer şeyler, benzer güdülerle hareket ederek işte böyle tapınaklar falan yapıyorlar. Bu bir sadece inanış dediğim gibi. Yani somut bir şeyden bahsetmiyoruz, bilimsel bir veri de konuşmuyoruz. O yüzden herkes istediğine inanmakta özgür. Hepsi bence ayrı, güzel. Dediğim gibi iyiliğe hizmet ettiği sürece. Yukarıdan su damlaları geliyor yüzüme. Şifa. Serinletti. Oh. Yüzümün halini görüyor musunuz? Nemden ne halde. Sürekli üstümü kapatıyorum. Bu da bence önemli. Saygı yani. Buradaki inanış buysa açmayacaksın öyle göbeğini burada. Dışarıda açarız gene. Yani bunları da böyle özellikle söylüyorum, ders verir gibi anlaşılmasın. Kendi inanışlarımdan bahsediyorum size. Bizim ülkemizde de etnik çeşitlilik fazla olduğu için birbirlerini anlayamama durumu, birbirlerine saygı gösterememe durumu falan. Bu bizim ülkemizin problemi. Ben mesela seyahat çok sık ettiğim için, çok farklı insanla bir araya geldiğim için benim anlayış kapasitemi çok ciddi arttırdı bu. What do you think? Huge, yes. Yani özetle diyeceğim odur ki arkadaşlar, bütün inanışlar geçmişten bugüne temelinde benzer şeyleri barındırıyor. Herkes sonra kafasına göre değiştirmiş. Kafasına göre diyorum, birileri bundan yanlış algı çıkarmasın. Kendi inanışına göre, yaşadıklarına göre, kendisine göre, kendi peygamberine indirilişine göre
Benim tek önemsediğim, isteyen istediğine inanırken herkes birbirine saygı duysun, birbirinin inanışına. Batu mağaralarından ayrıldık. Şimdi şehri gezmeye başlıyoruz. Şu anda bulunduğum yer Independence Square, yani Bağımsızlık Meydanı. Kuala Lumpur'dan yarın ayrılıyorum ve yarın sabah Singapur'a doğru yola çıkıyorum. Otobüsle sınır geçeceğim yine. Güney Kore'den başlayan yolculuğumun böyle bütün her yerini otobüsle, trenle arşınlayarak buranın en sonuna kadar, yani Singapur'a kadar ulaşmış olacağım. Gurur duyuyorum. Ve yarın sabah Boris'le ayrılıyoruz. Ben Singapur'a geçerken o da Avustralya'ya geçiyor. İkimiz de buruz, biraz hüzünlüyüz. Ama bugünümüzü en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Bakalım bir sonraki benim rotam neresi Singapur'dan? Onu da göreceksiniz. Artık bir sonraki videoda olur muhtemelen. Bölgeyle ilgili de kısaca bir bilgi vereyim. Dediğim gibi burası Bağımsızlık Meydanı. Bir diğer ismi de Merdeka Meydanı'ymış. Şu karşımda gördüğünüz bayrak direği dünyanın en uzun desteksiz bayrak direğiymiş. Gördüğünüz bina da Sultan Abdülsamet binasıymış. Yüksek Mahkemeye ev sahipliği yapıyormuş kendisi. Ve Malezya'nın bayrağı ilk kez 31 Ağustos 1957 gece yarısı burada göndere çekilmiş arkadaşlar. Bağımsızlığını kutladığı tarihe an. Malezya bir dönem Portekiz, bir dönem Hollanda, bir dönem İngiliz idaresinde yaşamış. 1957'de işte tam bağımsızlığını kazanmış. Burası Central Market'miş. Oh, serinledi ortalık. Ruhumu teslim ediyorum ya. Bu nedir? Bir önceki durağımızdan Kota Kinabalu'dan birkaç bir şey aldık elektronik. Boris, do you remember how much we paid for the earphones? 109. 100? And with a discount of 4, so 105. Okay. 105 ringgit ödedik. Bluetooth kulaklık. Bilmiyorum yani kalitesini, şeyini. Kullandığımız kadarıyla gayet iyi. 8,5'la çarpıyoruz. 900 lira gibi düşünebilirsiniz. İnternette fiyatlarına baktığımızda 1500-2000 liralar aralığında gibi gözüküyordu. Selfie çubuğu aldım bir tane, aynı zamanda tripod görevi gören, uzaktan kumandalı. Do you remember how much I paid for selfie stick? 80. 80? And you got a Ah no, discount of 75, 75. It Yeah. was 80. Ah, okay, yes. 75 ringgit ödedim ona da. Yine orijinal kıyafetlerin olduğu bir yerdeyiz. Rengarenk her şeyler. Fotoğraf çekme diyor. Pardon, çekemiyoruz. O kadar büyük bir alan ki ve öyle güzel şeyler var ki. El işi genelde. Üst katı da var. Uçurtmalara bak. Çocuklar çıldırır bunları görünce. Hava kapadı gene, yağacak. Buralar böyle habire yağıyor açıyor, yağıyor açıyor. Ama sıcaklık baki. Hele yağış öncesi bir nem bastırıyor, Allah sizi inandırsın. Böyle nefes aldırtmıyor. Kasturi Walk mudur? Öyle bir şey çıktığımız yer. Ve yine murtabak yiyorum. Önceki videolarda koymuş muydum bilmiyorum. Börek gibi böyle kıtır, hafif. İçine ya sebze, ya tavuk, ya et koyabiliyorsunuz. Yanında böyle soslarla geliyor. Bir Hint yemeği. Şimdi böyle bir teras bara geldik. Akşamüstü saatleri. Birazdan yağmur başladığında biz de bir biramızı yuvarlarız. Günlerimizi yad ederiz falan. Boris, I was saying that this is our last day. So we decided to have a beer in a terrace In a rooftop. bar. Yeah. With a view. With kinda, yeah, not bad. Close to the big ones there. Oh yeah. And with a temple Yeah, there is a temple there. and a mosque there.
We're gonna miss you too much. Oh, I will be back. Yes. Maybe he's gonna come to Turkey. Who knows? Who knows? Who knows? We'll see. Bakalım arkadaşlar. O mu Türkiye'ye gelir, bir yerde mi buluşuruz? Yıl mı alır bu? Birkaç ay mı? Hiç bilmiyoruz gerçekten. Bakalım dedik. Şimdi de Kuala Lumpur'un ikonik binalarından İkiz Kuleleri görmeye gidiyoruz. Kısa bir metro yolculuğumuz olacak. Geliyor. Ve çıkıyoruz gökdelenlerin arasına. Huh. Big city life. Da-di-da-di-dam. They're huge. Köyden indim şehire modeli şu an. Benimkisi. Şu binaya bakın. Yeşermiş her yerleri. Gerçekten köyden indim şehire modundayız şu anda. Şu selfie çubuğumu da seyahatin başında alsaymışım, hem de Çin, yani çok daha ucuzdur eminim. Daha güzel böyle geniş açı görüntüler verebilirdim size. Ama hiçbir şey ne bakmak ne almak istedim oraya gittiğimde, öyle bir zihniyette değildim yani. Uf. İdare ettik be bir şekil. Ha? İkiz kulelerimizi de görmüş olduk. Biz beğendik Kuala Lumpur'u ya. We like Kuala Lumpur. Yeah, it's quite good. Yes, Quite good. we like it. Recommend it. Yes. Yani büyük şehir çok sevmiyoruz falan diyoruz, evet. Ama burası böyle bir sempatik geldi bize. İyi geldi yani. Sevdik. O zaman İkiz Kulelere de veda edip buradan uzayabiliriz. Burada da böyle renkli bir köprümüz var. İkiz Kulelerin çok yakınında. Birkaç dakika yürüme mesafesinde. Look, it's red now. İçi de çok tatlıymış. Aç. It's swinging. Sallanıyor köprü. Bu karşımızda gördüğünüzde KL Tower, yani Kuala Lumpur Tower kulesi. Öyle olmalı fotoğraflardan anladığım kadarıyla. Şimdi de şehrin en hareketli, en cafcaflı bölgelerinden biri olan Bukit Bintang'a geldik. Bütün şehir burada. What do you want? Ne yapıyor dersiniz? Bayağı bildiğimiz hamur açıyor ya abim. 1200 yıllık gelenek diyor. Made by China Muslim. Çinli Müslümanların geleneğiymiş miymiş? Bilmiyorum, yemedim hiç. Bilen var mı nedir o? Ve bir gece pazarına daha geldik. Dev gibiymiş burası. Bakın şu meyve var ya, durian deniyor. Öyle berbat bir kokusu var ki. Yani yerken, yemeden önce koklarsan yiyemezsin. Yani onlar alışmışlar ama şu anda bile kokusu buraya geliyor. Yerken ekstra fena. Ben ucundan az bir tattım. Yiyemedim tamamını. Ama alışıyormuşsun, öyle diyorlar. Seviyormuşsun bir süre sonra. Çok tatlı olmuş bu bina. Boyamışlar böyle. Şu an tabii karanlık, çok net göremiyoruz.
Ama tahmin ediyorum grafiti caddesi burası. Öyle bir yerin varlığından haberimiz var da buralarda civarda sanıyorum oraya giriş yapıyoruz şu anda. Fanlar nasıl çalışıyor? Havalandırmalar. Bütün binayı komple kaplamışlar. Kuala Lumpur'un altını üstüne getirdik. Geceyi ettik. Burada artık son gecem dediğim gibi. Yarın sabah ben Singapur'a uçuyorum. Boris de Avustralya'ya uçuyor. Boris, do you want to say bye? Bye bye guys. See you later. Have a good one. Son 3 aydır birlikte seyahat ediyoruz Boris'le. Takip edenleriniz bilir. 5 aydır Asya'yı geziyorum. 2. ayımın sonuydu işte Kamboçya'da denk geldik. Sonra da birlikte devam ettik yolumuza. Ama artık yollarımız ayrılıyor. Bilmiyorum ne zaman bir daha nerede görüşürüz dediğim gibi. Soracak olanlarınız olacaktır söyleyeyim bilmiyorum. Çok güzeldi. Videomuzun da sonuna gelelim. Yarın o duygusal anları çekemeyeceğim için şimdiden videoya veda edeyim dedim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bye bye.